Evet sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir içerikte sizlerle beraberiz. Havacılık tarihinde yaşanan en gizemli kazalardan biri Malezya uçağı vakasıyla yaşandı. Bir anda ortadan kaybolan uçak ve mürettebatına dair hala hiçbir iz bulunamadı. Komplo teorileri birbirini kovalarken asıl soru bu uçağa dair neden hiçbir izin bulunamaması oldu. Uçağın ortadan kaybolmasından biri veya birileri mi sorumluydu? Gerçek başkaysa bu uçak ve mürettebatı nerede? Malezya uçağının esrarengiz yok oluşuna dair gelişmelere gelin hep beraber bakalım arkadaşlar. Tarihler 8 Mart 2014 gününü gösterdiğinde 239 yolcu başına geleceklerden habersiz Kuala Lumpur'dan Pekin'e hareket etmek için yola çıktılar. Uçak hareket ettikten çok kısa bir süre sonra ardında hiçbir iz bırakmadan ortalıktan kayboldu. Tam 8 yıldır uçağın hiçbir izine rastlanmadı. 8 yıldır süren milyon dolarlık Boeing 777'yi arama çalışması cevapsız kaldı. Boeing 777'nin enkazı henüz bulunamadı ve yolcuların ailesi hala hiçbir ipucu bulunamamasını gizemli bir gerçeğe bağlıyor. Peki bu kaybın ardında yatan sır ne? Aslında hiçbir sorun yoktu. Bugüne dek yaşanan uçak kazalarının hemen hemen hepsinin ne sebeple olduğu cevaplandı. Çoğu teknik problemlerden kaynaklanan uçak kazalarının içinde belki de en ilginç ve en gizemli olanı Malezya uçağıydı. Kayıtlara göre kaybolmadan önce uçaktan bir problem veya tehlike olduğuna dair herhangi bir çağrı gelmemişti. Sistemlerde hiçbir sorun yoktu. Bulutsuz bir gecede her şey yolunda giderken MH377 numaralı uçak bir anda ortadan kayboldu. Güney Çin Denizi üzerinden kuzeye devam eden uçak Malezya hava sahasından çıkıp Vietnam'a girerken pilot Zahire Ahmet Şah'ın terse yansıyan son sözleri duyuldu. İyi geceler Malezya 370. Normalde uçağın Vietnam hava sahasına girdiğinde bunu Vietnam Hava Trafik Kontrolü bildirmesi gerekiyordu. Ancak tıpkı o gecede olduğu gibi hiçbir zaman bildirim veya haber gelmeyen Malezya uçağından bir daha asla haber alınamadı. Malezya Hava Yolları'na ait uçakta tamı tamına 298 kişi vardı. Hiç kimsenin sağ kurtulmadığı bu uçakta dünyanın AIDS konusunda en parlak bilim insanlarından biri, genç bir çift, eski bir BBC çalışanı, çocuklu bir aile ve birçok turist vardı. Tüm aramalar başarısızlıkla sonuçlanmıştı. 8 yılın sonunda toplam 200 bin kilometre karelik bir alanda inceleme yapılmasına rağmen hala kayıp uçağın ne olduğuna dair bir kanıt bulunamadı. Üstelik geçen süre içerisinde uçağın nasıl kaybolduğuna dair bir sürü komplo teorisi geliştirildi. Malezya hükümeti 2018'de açıkladığı raporun bilgi eksikliği sebebiyle son rapor olduğunu söyledi. Fransız polisine bağlı hava ulaşımı jandarması 2018'de uydu verilerinin nasıl elde edildiğine yönelik bir soruşturma başlattığını açıkladı. Yıllar içerisinde ortaya atılan teorilerden ilkine göre pilot Zahire Ahmet Şah'ın kişisel sorunları nedeniyle toplu katliam planladı. Yardımcı pilotunu kokpite kilitledi, tüm iletişimini kapattı, ana kabinin basıncını düşürdü ve ardından uçağı devre dışı bıraktı. Bu uçağın kaybolmasından sonraki haftalarda en popüler olan teoriydi, ancak pilotun karısı bu teoriyi duyunca öfkeyle herhangi bir kişisel problemi olmadığını ve eşinin sadık bir aile babası olduğunu, işini çok sevdiğini söyledi. Peki bu durumda yardımcı pilot sorumlu olabilir miydi? İkinci teori ise yardımcı pilotun bu olaydan sorumlu olabileceğiydi. Yine kişisel sorunları nedeniyle 27 yaşındaki yardımcı pilot Farik Abdulhamid pilotu etkisiz hale getirdi ve uçağı devre dışı bırakarak mürettebatı ve yolcuları ölüme terk etti. Teorisyenler yardımcı pilotun ilişki sorunları yaşadığını ve bu şekilde hayatına son vermiş olabileceğini düşündü. Ancak 27 yaşındaki yardımcı pilot nişanlıydı ve nişanlısını çok seviyordu. Bu şekilde hayatına son vermesi için hiçbir sebebi yoktu. Böylece ikinci teoride uçağın kaybolduğu ilk yıllarda çürümüş oldu. Peki uçak kaçırılmış olabilir miydi? Diğer bir teori ise oldukça tartışmalıydı. Kazayı yakından takip eden bir uzmana göre kayıp Malezya uçağı Vladimir Putin'in emriyle kaçırılmış ve gizlice Kazakistan'a indirilmiş olabileceğiydi. CNN'in Boeing 777-200E ile ilgili haberine öncülük eden Amerikalı bilim yazarı Jeff Weiss bu teoriyi uçağın kaybolmasından 7 saat sonra İngiliz telekomünikasyon şirketi Inmarsat tarafından kaydedilen pinglere dayandırdı. Weiss
hava korsanlarının uçağın navigasyon verilerini başka bir yöne gitmiş gibi gösterdiğini ve Rusya tarafından Kazakistan'dan kiralanan Baykonur uzay üssüne uçtuğunu öne sürdü. Ancak Vice, New York magazinde Vladimir Putin'in neden insanlarla dolu bir uçağı kaçırmak istediğini bilmediğini ve fikrinin biraz çılgın olduğunu daha sonra itiraf etmişti. Peki acaba uçağı gören biri olabilir miydi? Son teori ise oldukça ilginçti. İddialara göre bir başka uçağın yolcusu olan 53 yaşındaki Malezyalı Raya Dalea 8 Mart günü Cidde'den Kuala Lumpur'a giden ve Andaman denizini geçen bir uçağın su yüzeyinde durduğunu gördü. MH377 için başlatılan aramadan haberi olmayan Dalea hostesi uyardı ve ona suyun üzerinde bir uçağın kuyruğuna ve kanadına benzeyen şeyi görünce şoke oldum dedi. Malezya saatiyle 14.30 civarında gördüğünü ileten yolcu gördüğü şeyin bir uçak olduğundan emin olduğunu savundu. Ancak uçağın Andaman denizinde olabileceği yorumu da havada kalmış oldu. Bu ilginç olay bir kitaba da dönüştü arkadaşlar. Yıllar içinde çıkan komplo teorilerini artık aydınlığa kavuşturmak isteyen Güneydoğu Asya bölgesini takip eden bir gazeteci Florence Shangye MH377 ile ilgili gerçeğin peşine düştü. Olayın 1. yıl dönümünde kaleme aldığı ve resmi açıklamaları eleştirdiği makalesini 2016 yılında kitaba dönüştürdü. Shangye uçağın Hint Okyanusu'nda değil de Güney Çin Denizi'nde bulunabileceğine dair iddiaları öne sürdü. O zamandan bu yana 4 kıtada 15 ülkede MH377'ye ne oldu sorusuna yanıt aradı. Yaşananların ve yapılan açıklamaların insan aklıyla dalga geçildiğini söyleyen Shangye, Maldivler'deki balıkçılardan eski bir Çin Kurtuluş Ordusu subayına kadar yüzlerce kişiyle görüşerek MH377'nin izini sürdü ve yeni kitabını yayınladı. İddialara göre uçak aslında Hint Okyanusu'na değil Güney Çin Denizi'ne düştü. Uçağın izlediği rotanın yakınlarında iki büyük askeri tatbikat yapılmasına rağmen uçağın batıdan sonra güneye gittiğini gösteren tek bir radar görüntüsü bile yoktu. Malezya uçağına ait olduğu düşünülen veriler başka uçaklara ait olabilirdi. Üstelik uçağı Hint Okyanusu'nun üzerinde gören ya da kayda geçiren bir kişi gemi, uçak, radar ya da ordu üssü bulmak mümkün değildi. Koskoca bir operasyona rağmen Hint Okyanusu'na kayda değer bir kanıt bile bulunabilmiş değil. Yapılan iddialar çok güçlüydü. Gazeteci Fransa Shangye'in iddialarını güçlendiren bir diğer durumda kaybolan uçağın uydu görüntülerine gizemli bir şekilde ulaşılamaması. Pilot ile kule arasındaki uçuşun ilk 42 dakikasında yaşanan konuşmaların kaydının ham haliyle hiç yayınlanmamasına ve Japonya'da bulunan Amerika 7. filosunun kayıtlarının da rutin uygulamanın aksine bir ay boyunca kamuoyuyla paylaşılmamasına dikkat çekmesi de iddiaların ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Ancak tüm iddialara rağmen herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Şimdi sorulacak tek soru şu: Malezya uçağına ne oldu? Kim veya kimler bu uçak kazasından sorumluydu? 8 Mart 2014 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Malezya Hava Yolları MH377 uçağı ile ilgili 8 yıl sonra yeni iddialar ortaya atıldı. Geçtiğimiz yıllarda uçağın okyanusa düşmüş olabileceğini öne süren İngiliz uzay mühendisi Richard Godfrey bu kez yeni bir iddia öne sürdü. Godfrey, Weak Signal Propagation Reporter analizini bir kez daha inceleyerek Malezya uçağının izlediği son rotayı defalarca detaylı bir şekilde izledi. Godfrey, uçağın okyanusun üzerinde sıra dışı hareketler yaptığını gördü. Gözlemleri sonucunda Godfrey, pilot Zahire Ahmet Şah'ın uçağı kasten rotasından çıkarmış olabileceğini öne sürdü. Böylece uçağın düştüğü ilk yıl öne sürülen pilotun bilinçli bir şekilde mürettebatı ölüme sürüklemiş olabileceği teorisi bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Bir televizyon programında konuşan Godfrey, herkes şimdiye kadar uçağın düz bir şekilde ilerlediğini varsaymıştı. Hatta bugüne kadar otomatik pilotun kullanıldığına inanılıyordu. Ancak ben uçuşta aktif bir pilotun olduğuna inanıyorum dedi. Böylece üstü tozla kaplanan kazanın izleri yeniden sürülmeye başlandı. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.